5. lem'a. Nasıl ki bir kitap, eğer yazma ve mektup olsa, onun yazmasına bir kalem kâfidir. Eğer basma ve matbu olsa, o kitabın hurufatı adedince kalemler, yani demir harfler lazımdır. Ta o kitap tab edilip vücut bulsun. Eğer o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hat ile o kitabın ekseri yazılmış ise, Sure-i Yasin, lafz-ı Yasin'de yazıldığı gibi, o vakit bütün o demir harflerin küçücükleri, o tek harfe lazımdır, ta tab edilsin. Aynen öyle de, şu kitab-ı kainatı, kalemi kudret-i samedaniyenin yazması ve zat-ı ehadiyetin mektubu desen, vücub derecesinde bir suhulet ve lüzum derecesinde bir makuliyet yoluna gidersin. Eğer tabiata ve esbaba isnat etsen, imtina derecesinde suubetli ve muhal derecesinde müşkilatlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hurafatlı şöyle bir yola gidersin ki, tabiat için her bir cüz toprakta, her bir katre suda, her bir parça havada, milyarlarca madeni matbaalar ve hadsiz manevi fabrikalar bulunması lazım. Ta ki hesapsız çiçekli, meyveli masnuatın teşekkülatına mazhar olabilsin. Yahut her şeye muhit bir ilim, her şeye muktedir bir kuvvet, onlarda kabul etmek lazım gelir. Ta şu masnuata hakiki mastar olabilsin. Çünkü toprağın ve suyun ve havanın her bir cüz'ü, ekser nebatata menşe olabilir. Halbuki her bir nebat, meyveli olsa, çiçekli olsa, teşekkülatı o kadar muntazamdır, o kadar mevzundur, o kadar birbirinden mümtazdır, o kadar keyfiyetçe birbirinden ayrıdır ki, her birisine yalnız ona mahsus birer ayrı manevi fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır. Demek tabiat, mistarlıktan mastarlığa çıksa, her bir şeyde bütün şeylerin makinelerini bulundurmaya mecburdur. İşte bu tabiatperestlik fikrinin esası, öyle bir hurafattır ki, hurafeciler dahi ondan utanıyorlar. Kendini akıl zanneden ehli dalaletin, nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. Elhasıl, nasıl bir kitabın her bir harfi, kendi nefsini bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suretle delalet ediyor ve kendi katibini 10 kelime ile tarif eder ve çok cihetlerle gösterir. Mesela, benim katibimin hüsnü hattı var, kalemi kırmızıdır, şöyledir, böyledir der. Aynen öyle de, şu Kitab-ı Kebir-i alemin her bir harfi, kendine cirmi kadar delalet eder ve kendi sureti kadar gösterir. Fakat Nakkaş-ı Ezeli'nin esmasını bir kaside kadar tarif eder ve keyfiyetleri adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir, müsemmasına şehadet eder. Demek hem kendini hem bütün kainatı inkar eden safsatacı gibi bir ahmak, yine Sani Zülcelal'in inkarına gitmemek gerektir. 6. lem'a. Hâlik-i Zülcelal'in nasıl ki mahlukatının her bir ferdinin başında ve masnuatının her bir cüz'ünün cephesinde ehadiyetinin sikkesini koymuştur. Nasıl ki geçmiş lem'alarda bir kısmını gördün, öyle de her bir nev'in üstünde çok sikke-i ehadiyet, her bir kül üstünde müteaddit hatem-i vahidiyet, ta mecmu alem üstünde mütenevvi turray vahdet, gayet parlak bir surette koymuştur. İşte pek çok sikkelerden ve hatemlerden ve turralardan sath-ı arz sayfasında bahar mevsiminde vaz edilen bir sikke, bir hatemi göstereceğiz. Şöyle ki, Nakkaş-ı Ezeli, zeminin yüzünde yaz, bahar zamanında en az 300 bin nebatat ve hayvanatın envaını, nihayetsiz ihtilat, karışıklık içinde, nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile haşir ve neşretmesi, bahar gibi zahir ve bahir parlak bir sikke-i tevhiddir. Evet, bahar mevsiminde ölmüş arzın ihyası içinde
300 bin haşrin numunelerini kemali intizam ile icat etmek ve arzın sayfasında birbiri içinde 300 bin muhtelif envaın efradını hatasız ve sehivsiz, galatsız, noksansız, gayet mevzun, manzum, gayet muntazam ve mükemmel bir surette yazmak, elbette nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme ve kainatı idare edecek bir iradeye malik, bir Zat-ı Zülcelal'in, bir Kadir-i Zülkemal'in ve bir Hakim-i Zülcemal'in sikke-i mahsusası olduğunu zerre miktar şuuru bulunanın derk etmesi lazım gelir. Kur'an-ı Hakim ferman ediyor ki, فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Evet, zeminin diriltilmesinde 300 bin haşrin numunelerini birkaç gün zarfında yapan, gösteren kudret-i fatıraya elbette insanın haşri ona göre kolay gelir. Mesela Gelincik Dağı'nı ve Sübhan Dağı'nı bir işaretle kaldıran bir zat-ı muciznümaya, şu dereden yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin denilir mi? Öyle de gök ve dağ ve yeri 6 günde icat eden ve onları vakit be vakit doldurup boşaltan bir Kadir-i Hakime, bir Kerim-i Rahime, ebed tarafından ihzar edilip serilmiş, kendi ziyafetine gidecek yolumuzu seddeden şu toprak tabakasını üstümüzden kaldırabilir misin? Yeri düzeltip bizi ondan geçirebilir misin? İstib'at suretinde söylenir mi? Şu zeminin yüzünde yaz zamanında bir sikke-i tevhidi gördün. Şimdi bak, gayet basirane ve hakimane zeminin yüzündeki şu tasarrufat-ı azime-i bahariye üstünde bir hatem-i vahidiyet gayet aşikare görünüyor. Çünkü şu icraat bir vüs'at-ı mutlaka içinde ve o vüs'atle beraber bir sürat-ı mutlaka ile ve o sürat ile beraber bir sehavet-i mutlaka içinde görünen intizam-ı mutlak ve kemal-i hüsnü sanat ve mükemmeliyet-i hilkat öyle bir hatemdir ki gayri mütenahi bir ilim ve nihayetsiz bir kudret sahibi ona sahip olabilir. Evet, görüyoruz ki bütün yeryüzünde bir vüs'at-ı mutlaka içinde bir icat, bir tasarruf, bir faaliyet var. Hem o vüs'at içinde bir sürat-ı mutlaka ile işleniyor. Hem o sürat ve vüs'atle beraber teksir-i efratta bir sehavet-i mutlaka görünüyor. Hem o sehavet ve vüs'at ve süratle beraber bir suhulet-i mutlaka görünüyor. Hem o sehavet ve suhulet ve sürat ve vüs'atle beraber her bir nevide, her bir fertte görünen bir intizam-ı mutlak ve gayet mümtaz bir hüsnü sanat ve nihayet ihtilat içinde bir imtiyaz-ı etem ve gayet mebzuliyet içinde gayet kıymetdar eserler ve gayet geniş daire içinde tam bir muvafakat ve gayet suhulet içinde gayet sanatkârane bediaları icat etmek, bir anda her yerde, bir tarzda, her fertte bir sanat-ı harika, bir faaliyet-i muciznüma göstermek, elbette ve elbette öyle bir zatın hatemidir ki, hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır nazırdır. Hiçbir şey ondan gizlenmediği gibi hiçbir şey ona ağır gelmez. Zerrelerle yıldızlar onun kudretine nispeten müsavidirler. Mesela o Rahim-i Zülcemal'in bağıstan-ı kereminden, mucizatının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm 2 parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. 155 çıktı. Bir salkımın danesini saydım, 120 kadar oldu. Düşündüm, dedim, eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete karşı o yüzer rahmetin şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. İşte bu işi yapan her şeye kadir olmak lazım gelir. Sübhane men tehayyara fi sun'ihil ukul. 7. lem'a. Bak nasıl sayfayı arz üstünde
Zat-ı Ehad-i Samed'in hatemlerini az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü aç, şu kainat kitabı kebirine bir bak. Göreceksin ki, o kainatın heyeti mecmuası üstünde, büyüklüğü nispetinde bir vuzuh ile Hatem-i Vahdet okunuyor. Çünkü şu mevcudat bir fabrikanın, bir kasrın, bir muntazam şehrin eczaları ve efratları gibi bel bele verip, birbirine karşı muavenet elini uzatıp, birbirinin suali hacetine lebbeyk, baş üstüne derler. El ele verip bir intizam ile çalışırlar. Baş başa verip zevil hayata hizmet ederler. Omuz omuza verip bir gayeye müteveccihen bir müdebbir-i hakime itaat ederler. Evet, güneş ve aydan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, ta nebatatın, muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde ve hayvanların zayıf, şerif insanların imdadına koşmalarında, hatta mevadd-ı gıdaiyenin latif, nahif yavruların ve meyvelerin imdadına uçmalarında, ta zerrat-ı taamiyenin hüceyrat-ı beden imdadına geçmelerinde cari olan bir düsturu teavünle hareketleri bütün kör olmayana gösteriyorlar ki gayet kerim bir tek mürebbinin kuvvetiyle, gayet hakim bir tek müdebbirin emriyle hareket ediyorlar. İşte şu kainat içinde cari olan bu tesanüt, bu teavun, bu tecavür, bu teanuk, bu musahhariyet, bu intizam, bir tek müdebbirin tertibiyle idare edildiklerine ve bir tek mürebbinin tedbiriyle sevk edildiklerine katiyen şehadet etmekle beraber, şu bilbedahe sanat-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inayet-i tâmme ve o inayet içinde parlayan rahmet-i vâsi'a ve o rahmet üstünde serilen ve rızka muhtaç her bir zihayata onun hacetine layık bir tarzda iaşe etmek için serpilen erzak ve iaşe-i umumi, öyle parlak bir hatem-i tevhiddir ki, bütün aklı sönmeyen anlar ve bütün kör olmayan görür. Evet, kast ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde-i hikmet, umum kainatı kaplamış ve o perde-i hikmet üstünde lütuf ve tezyin ve tahsin ve ihsanı gösteren bir perde-i inayet serilmiştir ve o müzeyyen perde-i inayet üstünde kendini sevdirmek ve tanıttırmak, in'am ve ikram etmek lemalarını gösteren bir hulle-i rahmet, kainatı içine almıştır ve o münevver perde-i rahmet-i âmme üstüne serilen ve terahhumu ve ihsan ve ikramı ve kemali şefkat ve hüsnü terbiyeyi ve lütfu rububiyeti gösteren bir sofrayı erzak-ı umumiye dizilmiştir. Evet, şu mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar, fertler olsun, nebiler olsun, küçük olsun, büyük olsun, semerat ve gayatla ve faydeler ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş ve o hikmet nüma suret gömleği üstünde lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inayet her şeyin kâmetine göre biçilmiş ve o müzeyyen hulle-i inayet üzerine tahabbüb ve ikram ve tahannün ve in'am lemalarıyla münevver rahmet nişanları takılmış ve o münevver ve murassa nişanları ihsan etmekle beraber zeminin yüzünde bütün zevil hayatın taifelerine kafi, bütün hacetlerine vafi bir sofrayı rızk-ı umumi kurulmuştur. İşte şu iş, güneş gibi aşikare, nihayetsiz hakim, kerim, rahim, rezzak bir Zat-ı Zülcemal'e işaret edip gösteriyor. Öyle mi? Her şey rızka muhtaç mıdır? Evet, bir fert rızka ve devamı hayata muhtaç olduğu gibi, görüyoruz ki bütün mevcudat-ı alem, bahusus zihayat olsa, külli olsun, cüz'i olsun, kül olsun, cüz olsun, vücudunda, bekasında, hayatında ve idame-i hayatta maddeten ve manen çok metalibi var, çok levazımatı var. İftikaratı ve ihtiyacatı öyle şeylere var ki, en ednasına o şeyin eli yetişmediği, en küçük matlubuna o şeyin kuvveti kafi gelmediği bir halde,
Görüyoruz ki bütün metalibi ve erzak-ı maddiye ve maneviyesi min haythu la yahtesip ummadığı yerlerden kemal-i intizamla ve vakti münasipte ve layık bir tarzda kemal-i hikmetle ellerine veriliyor. İşte bu iftikar ve ihtiyacı mahlukat ve bu tarzda imdat ve iane-i gaybiye, acaba güneş gibi bir mürebbi Hakim-i Zülcelali, bir müdebbir-i Rahim-i Zülcemali göstermiyor mu? 8. lemma. Nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki, o tarla herhalde tohum sahibinin taht-ı tasarrufunda olduğunu, hem o tohumu dahi tarla mutasarrıfının taht-ı tasarrufunda olduğunu gösterir. Öyle de şu anasır denilen mezra-i masnuat, vahidiyet ve besatet ile beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semerat-ı rahmet ve mucizat-ı kudret ve kelimat-ı hikmet olan nebatat ve hayvanat, mümaselet ve müşabehetleriyle beraber çok yerlerde intişarı, her tarafta bulunup tavattunları, tek bir sani muciz-nümanın taht-ı tasarrufunda olduklarını öyle bir tarzda gösteriyor ki, güya her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan, o saniyin birer sikkesidir, birer hatemidir, birer turrasıdır. Her nerede bulunsa, lisan-ı haliyle her birisi der ki, ben kimin sikkesiyim, bu yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hatemiyim, bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım, bu vatanım dahi onun mensucudur. Demek en edna bir mahluka rububiyet, bütün anasırı kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedvir etmek, bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabza-i rububiyetinde terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Evet, her bir fert, sair efrada mümaselet ve misliyet lisanı ile der, kim bütün nev'ime malik ise bana malik olabilir, yoksa yok. Her nev, sair nebilerle beraber yeryüzünde intişarı lisanı ile der, kim bütün satı arza malik ise bana malik olabilir, yoksa yok. Arz, sair seyyarat ile bir güneşe irtibatı ve semavat ile tesanüdü lisanı ile der, kim bütün kainata malik ise bana malik o olabilir, yoksa yok. Evet, faraza zişuur bir elmaya biri dese, sen benim sanatımsın, o elma lisanı hal ile ona sus diyecek. Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteşir bütün hem cinsimiz olan bütün meyvedarlara, belki sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedaya-i rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen, bana rububiyet dava et. O elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak. 9. lemma. Cüzde cüz'ide, külde küllide, külli alemde, hayatta zihayatta, ihyada olan sikkelerden, hatemlerden, turralardan bazılarına işaret ettik. Şimdi nevilerde hesapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Evet, nasıl ki meyvedar bir ağacın hesapsız semereleri bir terbiye-i vahide, bir kanun-u vahdetle bir tek merkezden idare edildiklerinden, külfet ve meşakkat ve masraf o kadar suhulet peyda eder ki, kesretle terbiye edilen tek bir semereye müsavi olurlar. Demek, kesret ve taaddüdü merkez, her semere için, kemiyetçe bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere lazım teçhizat-ı askeriyeyi yapmak için, orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş, vahdetten kesrete geçse, efrat adedince kemiyet cihetiyle külfet ziyadeleşir. İşte her nevide bil müşahede görünen suhuleti fevkalade, elbette vahdetten, tevhidden gelen bir yüz ve suhuletin eseridir. Elhasıl,
Bir cinsin bütün envaı, bir nev'in bütün efradı, azay-ı esaside muvafakat ve müşabehetleri nasıl ispat ederler ki, tek bir saniyin masnularıdır. Çünkü vahdet-i kalem ve ittihad-ı sikke öyle ister. Öyle de bu meşhut suhuleti mutlaka ve külfetsizlik, vücut derecesinde icap eder ki, bir sani vahidin eserleri olsun. Yoksa imtina derecesine çıkan bir suubet, o cinsi inidama ve o nevi ademe götürecekti. Velhasıl, Cenab-ı Hakk'a isnat edilse, bütün eşya bir tek şey gibi bir suhulet peyda eder. Eğer esbaba isnat edilse, her bir şey, bütün eşya kadar suubet peyda eder. Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mebzuliyet, sikke-i vahdeti güneş gibi gösterir. Eğer gayet mebzuliyetle elimize geçen şu meyveler, vahid-i ehadin malı olmazsa, bütün dünyayı verseydik, bir tek narı yiyemezdik.